köyün adı ne? Yardım. Yardım. İlk göç edenler burada zaten Burası yani. yan köyler Deli Murat, Muratlı var, Salmanlı var, Yardımlı var. 5 tane köy vardır mesela. En eski Akıncı Beyleri. Yahya Bey, Salmanlı Bey, Deli Murat. Muratlı ama Deli Murat diye geçiyor. Mesela ha. Gazi Bronz Bey zamanındaki haritalara daldığında eski Osmanlıca Deli Murat olarak geçiyor. Bakabilirsiniz arşivlere. Yani köylerin isimleri Köylerin- oralardan geliyor. Evet, oralardan geliyor. Yani- Maronya dediğimiz sadece Yunan. Onlar yerli ama diğer bazı köylerde yarısı Yunan, yarısı Türk dedikten sonra Yunanlılar Türkiye'den geldi. Onlara Türkiye'nin gelmedi. Onları Ha, yerleştirmişler. onlar da Tabii sonradan canım. geliyor. Evet, sonra. Sonra geçişlerin dolayı. Mesela Çünkü yok Neapetra mesela var. denizlerde. Kırklareli'den gelme diyorlar mesela. Kırklareli'de yaşayan Yunanlılar geliyor buraya. Şimdi buradan Neapetra, Denizler diye o köyden geçeceksin. O zaman da sadece Türklere aitmiş ama Türkler göç ediyor. Türkiye'ye ve kasabaya, Gümrücüne'ye göç ediyor. Vay be. Orası sadece Yunanlara kalıyor o bölge. Ha, o Yunanlar dediğimizde çoğu hep Anadolu'dan. Bazıları Kırklareli'den, taraflarına Çoğunluk gelmiş. bu Trakya tarafından. Sarandek Kilisesi derler yani. 40 kilise. Kırklareli'nin ismi Sarandek Kilisesi. Anlamı da 40 kilise anlamıdır. Buradan 100 metre aşağı inince okulların sol tarafında bir türbe var. Göreceksin türbeyi. Bir de bir Akpınar denen bölge var. Orası köprüsü de var. Orasını sarı kırmızıya boyadım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu daha geçen sene boyadım. Hatta dedim ki İzmir'in Güzide Kulübü Göztepe renklerine boyuyorum. Çünkü çok Beşiktaş'ta var bizim burada. Fener'de var. Sarı kırmızıya boyadık yani. Yeşillerin içinde bir renk olsun. Senden önce bir tane Kobiyaz geldi işte. Oysterak ne oradan o durmuştu orada da. Çok nadir Şeye görüyorsun. gidiyorum, ya. nadir. Görünmüyor. Ama bisikletten gördüğüm Çoğu gelen turistler Sensin biliyorsun diyebilirim arabayla yani. gelir. Adam zaten ne yapıyor? Direkt gidiyor en önce Selanik'e, Selanik'ten sonra Drama Kavala, işte yavaş yavaş Skeç'e, Gümrücü'ne, çıkışta Dede Ağaç işte. şöyle bir şey var. Dede Ağaç mesela Türklerin çok uğrak yeri oldu. Böyle yani böyle ikinci bir koloni çıkarsın bir yere bir hava almak için bir yere çıkarsın ya bir Türklerin mesela Dede Ağaç'a gittiğin zaman cumartesi pazara gidersen Çok mu Türk? konuşulan dilin %70'in Türkçe olduğunu göreceksin. Gezen arabaların hepsinin çoğunun Türk plakası olduğunu göreceksin Nasıl bizim yani. yani şimdi Gezme Keşan'a Edirne'ye amaçlı. gittiğimiz gibi onlar da Tabii, geliyorlar. Geliyorlar. Tabii. İşte orada normal, değil mi? balık lokantaları var, gezme yerleri var, gece kulüpleri var. Bir gazino var mesela. Herkesin kendine göre bir zevki var. Tekirdağ'dan da Çıkan gelirler yani. Dede Ağacı Dede Ağaç yapışıyor bölgesi. burada. Bir mevki atlamak isteyen Selanik'e gidiyor mesela. Otobana çıktığın zaman Türk plakaları var çok görüyoruz mesela Evet, ama bisikletle gezene ilk sene görüyoruz yani. Şimdi yazları Sende bu iyi çılgınlık olmuş. nereden geliyor? Ya- Çekirgeler burayı istila etmiş. Arkadaşlar şuraya bakın. Çekirge istilası. Şuraya bakın arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz fazla çekirge var. Yarısı ezilmiş tabi arabalardan. Yola bakın. Çok çılgın. Arkadaşlar son daha 260 metreye çıkıyorum. 230 metredeyim şu an. Son 30 metre. Ardından Dede Ağaç'a iniş başlayacak. Güzel bir iniş olacak. Arkadaşlar şimdi bu Gümülcine bölgesinden çıkıyorum. Dede Ağaç'a geldim sayılır. Bu Gümülcine bölgesinde köylerde vesaire 120 bine yakın Türk yaşıyormuş. Yani köylerin zaten çoğu tamamıyla Türklerden oluşuyor. Yolda geçerken hepsi davet ettiler, muhabbet ettik, su verdiler, kahve verdiler, sağ olsunlar. Yani Türkiye'ye gelmişim gibi hissediyorum daha gelmeden. Biraz önce Türkiye tabelası gördüm. İlk defa Türkiye yazıyordu. Yani az kaldı demek. Zaten Aleksandropoli'den hani diğer alt sınırdan İpsara'dan falan girsem büyük ihtimalle bugün bile girebilirim ama yukarıda Edirne merkez tarafına gideceğim yani Pazarkule'ye. O yüzden orası biraz daha uzun. Buradan bir 160-170 kilometre. İlk önce işte bu akşam Aleksandropoli'de kalıp Dede Ağaç'ta kalıp ardından yarın ortada bir yerde kalıp sonra Edirne'ye varmayı düşünüyorum. Az kaldı bakalım. Devam. Denize yine geldik arkadaşlar. Denize geliyoruz.
Aleksandropoli'den iyi akşamlar diliyorum hepinize. Güzel bir manzara. Su geçen seferki yerler kadar temiz olmasa da yine güzel gözüküyor. Burası bir kamp alanı. Bakın genelde karavanlar var. Çadır daha görmedim. Sadece ben varım sanırsam. Şunların arkasında kalıyorum. Şimdi birazdan duş alacağım hemen. Sonra yemeğimi yapacağım. Ardından güzelce bir dinleneceğim. Son 2 gün kaldı. O yüzden biraz rahat böyle tadını çıkara devam ediyorum. Şu sesi güzel. Arkadaşlar günaydın. Şimdi kamp alanından çıktım. Tam böyle ayrılıyordum. Hop diye bir ses. Kaan'la Ceren Merhaba. beni davet ettiler. Hoş geldin. Edirne'den arkadaşlar. Burada güzel günaydın kahvesini onlarla içiyorum. Muhabbet ettik. Hatta benim eşyalarımı Edirne'ye götürmeyi teklif ettiler. Kaan'ı da Edirne'den tanıyorum. Ceren de eşi sanırsam. Doğru mu? Ben bilmiyorum abi yani. Onlar da karavanla Edirne'den böyle Aleksandropoli'ye gelmişler. Dede Ağaç'a. Burada vakit geçiriyorlar. Deniz var. Şehri gezecekler herhalde. Evet. Yakın olduğunca Edirne ile burası işte 2 saat yol. Türkiye'de vakit geçireceğimize buraya gelelim bari diyoruz. Buradan başka yere gidecek misiniz? Buradan yok, Edirne'ye döneriz ya. Hafta sonu bizim için. Sonunu- İşler güçler. Pazartesi mesai başı. Ama burayı sevdik. Burada Güzel. kalırız yani. Sık sık geliriz Tabii diye hafta sonları düşünüyoruz. gelinir ya. İyi. Rahat gelinir. Süper. O zaman size iyi hafta sonları. Sana da iyi yolculuklar. Sağ olun. Güle güle, teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi kahvemizi de içtik, muhabbetimizi de yaptık. Kamp alanından ayrılıyorum. Sularımı dolduracağım. Biraz Dede Ağacı gezeceğim. Ardından devam. Şimdi Dede Ağacı'nın içerisindeyim. Burada da bisiklet yolu var. Yani bir Selanik'te gördüm. Bir de şimdi Aleksandropoli'de görüyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Arkadaşlar tüm köyler böyle gül, çiçek, parfüm kokuyor ya. Tüm bahçelerde çiçek var. Çok güzel. Vallahi erikler yollarda oldu ya. Büyüdüklerini gözlemedim resmen. Bu biraz ekşiymiş. Köpekler birbirine bak şimdi avlayacaklar. Ne haber? Önce avlayın sonra barıştık. Hadi bakalım şimdi beni köyün sonuna kadar geçirsinler. Evet. Okey, bu arkadaşlar köyden arkadaşlar. Goodbye. Goodbye. Hi. Hi. Thank you very Beni- much. Beni merak ettiler nereden nereye gidiyorum. Biraz İngilizce, biraz Yunanca anlaşmaya çalıştık. Şimdi de goodbye diyorlar. Goodbye guys, thank you. Evet arkadaşlar bakın, navigasyonun beni getirdiği yerler. Bazen böyle taşlar, kayalıklar falan. İşte bakın şurada yol suyla kaplanmış falan. Değişik yerlere sokuyor beni. Biraz önce de bir tane abinin köpeği vardı kocaman. Herhalde çok eğitimli değil. Beni gördü, üstüme atladı. Ya oyun istiyor ama hani dengemi kaybetti, bisikletin üzerinde üstüme atladı ya, bak. İşte değişik şeyler yaşıyoruz yine. Sonu yok ya maceraların, değil mi? Yani gerçekten
Yani burası yol mu şimdi? Burası gerçekten yol mu? Ben merak ediyorum. Neden burayı ve 3 kilometre buraya gösteriyor? Neden? Ben buradan nereye gideceğim? Yani benim buradan geçmem mümkün değil. Mecbur geri döneceğiz. Yani buralarda mountain bike da gitmez. Bu navigasyonu kim yaptıysa. Yol çökmüş. Arkadaşlar bakın şu an şuradayım. Şurada Meriç Nehri var. Maviyle gördüğünüz. Karşısı Türkiye. Şurası Meriç Nehri. Karşısı da Türkiye. Buradan tak diye yüzerek geçebilirsiniz aslında. Hani ben bir güvenlik koruma görmüyorum. Arkadaşlar böyle bir köy evinde kaldım. Size bir göstermek istedim. Burası ilginç bir yer. Eski, bayağı eski. Bakın tuvaleti böyle. Şuradan direkt mezarlığa bakıyor. Gece mezarlıkta mumlar yanıyor. Çok renkli yani aslında gece mezarlık. Korkunç falan değil. Burada küçük bir kütüphanesi var. Burada ben uyudum zaten. Burası misafir odası. Gerçekten Türkiye'deki böyle eski evlerden televizyon çok bir farkı yok. Sadece işte Bismillah yazıları yerine İsa portreleri, resimleri falan var. Bakın mesela burada. İşte böyle halılar, mutfak. Kahve yaptım kendime. Böyle oturma odası. Soba. Avizeler bile benziyor. Akşam yemeğine İsa geliyor. Evet. Evet. Son gece burada kaldım arkadaşlar. Birazdan yola çıkacağım. Büyük ihtimalle 55 kilometre falan var. Yani 3 gibi falan Edirne'ye giriş yapmayı düşünüyorum. Bakalım bitiyor sonunda yolculuk. Gerçekten o bir kere o yolculuğa çıktığınızda onu terk etmek zor ya. Hani hep gidesiniz geliyor. Böyle şimdi nasıl duracağım ben? Durmak da problem yani. Gezmek bir problem, durmak da problem. Gezmek güzel, durmak güzel değil. Burası Forestiada'nın meydanı. Edirne'ye 15 kilometre falan kaldı. 15-20 kilometre arası. Tabii ben burayı biliyorum. Buraya hep geldim ama hep Edirne tarafından geliyordum. Şimdi diğer taraftan gelmiş oldum. Buraları tanıyoruz. Bundan sonra artık haritaya ihtiyacım yok yani. Evet arkadaşlar. Şimdi son köy Kastanyas'tayım. Artık 1 kilometre kaldı. Burası Kastanyas. Kastanyas sanırsam kestane demek. Ya kestanelik gibi bir şey demek. Şu köyün içinden geçip sınıra doğru gidiyorum. Birkaç bisikletçi abimiz beni karşılayacak, ailem karşılayacak. Sağ olsunlar geldiler. Bakalım. Heyecanlıyım. Onlar da heyecanlılar. Herkes heyecanlı. Güzel bir olay. Yani böyle şimdi uzaktan Türk bayrağını gördüm. Bilmiyorum, değişik bir duygu ya. Gerçekten böyle anlatması zor. Mutluluk, hüzün, mutluluk, hüzün, heyecan, başarı, her şey yani, şans. Hepsinin ortaya karışık duygular içerisindeyim şu an. Çok az kaldı. Karşısı da sınır kapısı arkadaşlar. Şuradan bakın, hatta Türk bayrağı biraz gözüküyor.
Ama şimdi kızacaklar, o yüzden kamerayı kapatıyorum çünkü burada çekmek yasak. Türkiye'de görüşürüz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurduna, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 la. Turlarımız burada günlük. İşte atıyorum bir Babeski'ye gidiyorsun, bir Burgaz'a gidiyorsun, bir Uzunköprü'ye gidiyorsun. Tabii. Kısa turlarla, günlük turlarla. Ama bu olay içerisinde biz